Herkese merhabalar. Diablo 4 sezon 4 yama notları dün geldi arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bu yama notlarına bakacağız. Bayağı birçok yama notları var. Ondan dolayı hepsine de bakmayacağız. Uzun bir video olsun istemiyorum. Ben kendim hepsine baktım. Önemli olan şeyleri sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Kısa, öz ve bilgili bir video olarak kapanış yapacağız inşallah. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi ilk olarak başarısız olma şansı artık yok. Yani PTR'deyken demircide artı basarken yanma şansı vardı. Onu kaldırmışlar. Zaten dünkü videomda da bunu söylemiştim. Bir de en çok sorduğunuz soru sezon 4'te hangi karakteri oynamalıyım? Onun bugün cevabını vereceğim. Çünkü karakter güncellemeleri de aşağı tarafta var arkadaşlar. Şimdi ekstradan burada önemli olan bir şeylerden biri de artı basarken örnek veriyorum birinci kademe malzeme mi istiyor? O birinci kademe malzemeyi simyacıdan gidip yani en yüksek kademeyle rolleyebiliriz ve en düşük kademe malzemeyi alabiliyoruz. Yani takas ediyoruz arkadaşlar. Onu öyle anlayın siz. O şekilde bir şey var. Ekstra başka böyle bir şey yok. Hani burada önemli bir şey yok. Onlar önemli olandı. Helltide Çukur. Helltide'da e, şimdi bir kalp vardı. Üç tane taş vardı. O taşın birine kalp koyuyordun. Böyle büyük bir ana boss çağırıyorduk ya Helltide'da. O taşı koyan kişi artık malzemelerin %100'ünü alıyor. Partinin geri kalanı ise yarısını alıyor arkadaşlar. Yani taşı koyan kişi daha fazla item vesaire onları alıyor. Ekstradan işte kalp düşme oranı tutarlı şekilde ayarlanmış. Yani eskiden birine 3, birine 10 düşüyorsa onu birine 8, birine 7 düşecek şekilde ayarlamışlar. Örnekleme veriyorum tabii bunu. Hani bunu o şekilde ayarlamışlar. Burada ekstra bir şey yok. Bakiye düzenlemeleri var. Ögelendirme güncellemeleri. Burada şöyle diyeyim. Yani burası gerçekten önemli. Baştan sona okumayacağım tabii ki de. Hani şöyle diyeyim. Şimdi itemlerde bazı özellikler 1,5x daha fazla düşüyor. Yani %25 oranında daha fazla çıkıyor. O itemlerin işte hani görünüşü işte yere düştüğü zaman yıldız şeklinde sarı bir şekilde parlıyormuş arkadaşlar. Onu biraz daha belirtmişler. Onu söylemişler. Ondan sonra ekstradan 95 artı düşman seviyesinden düşen efsanevi eşyalar her zaman 925 güçtedir. Yani sezon 3'te 80 seviye üstü moblardan yani özür dilerim 80. seviye kademe kabus zindanlarında ve üstünde 925 öğe gücü düşüyordu. Artık 95. seviye düşman üstündekilerden 925 öğe gücü düşüyormuş. Yani bu 70. kademe kabus zindanı. Hatta 60'ta diyebiliriz. 60. kademe kabus zindanlarına girerseniz 925 item öğe gücü elde edebilirsiniz. Bu güzel olmuş. Ekstradan dünya seviyesi 3 benzersiz öğeler artık dünya seviyesi 1 ve 2'de kutsal olmayan olarak düşüyormuş. Dünya seviyesi 4 benzersiz öğeler artık dünya seviyesi 3 kutsal olarak düşüyormuş. Yani bir tık geriye düşürmüşler. Hani bir nevi iyi olmuş bu. Uber benzersiz öğeler artık 55 yani seviye 55'ten itibaren düşmeye başlayabilir ve 925 öğe gücü düşermiş. Yani eskiden 4. dünya kademesinde düşüyordu. Artık 55. seviyede düşmeye başlıyor arkadaşlar. Zaten önceki videolarımda dedim. Kabus zindanlarda haritada her yerden düşebilir Uber Unique itemler. Onu da söyleyeyim. Bir de ekstradan Uber Unique demişken sizlere yarın Uber Unique item elde etme şansınızın daha kolay olacağı bir video atacağım. Onun için bazı şeyler paylaştılar. Sizlere onun hakkında yarın sezon 4 için nasıl Uber Unique elde ederiz onun videosunu atacağım arkadaşlar. Yarın gelir muhtemelen. Bir de ekstradan kutsal yani kutsal ve kadim itemlere eşya donatmak için gereken minimum seviyeler düşmüş. Kutsal 35'e düşmüş, kadimde 55'e düşmüş. Yani 60. seviye olduktan sonra 4. dünya seviyesindeki itemleri giyebiliyorduk. Onu 55'e düşürmüşler. Kutsal da 35'e düşürmüşler arkadaşlar. Oyun güncellemeleri. Burada Helltide'dan falan bahsetmişler.
Helltide artık daha fazla ödül sağlayacakmış. Ondan sonra ekstradan böyle burada ekstra bir şey yok. Normal boss slotlardan bahsediyorlar. Burada da aynı işte kalpten falan bahsediyorlar. Hediye sandıkları açılarak kazanılabilir falan diyorlar. Hani şu şey var ya. Sandık açıyoruz ya Helltide'da. O sandıktan eee, düşebilirmiş kalp. Ondan bahsetmişler. Sonra Dünya Kademesi 1 ve 2'de olacak Helltide. Dünkü videomda söyledim. Ekstradan Helltide'da işte tüm işkence edilen hediyeler, gizemli sandıklar falan onlar olacakmış. Gezici patron yokmuş. Canavar yoğunluğu tier 3 ve 4 ile aynı şekilde olacakmış. Şimdi burada yeni öğeler, yeni itemler. Arkadaşlar buraya pek girmeyeceğim. Burada önemli olanlar işte yeni bir zırh var Überunik. İşte canınız fullken düşmana vurduğunuz zaman siz yaylım ateşi atıyor zırh. Öyle bir item. Onu zaten ilk paylaştıklarında görmüştük o itemi. Ekstradan girmeyeceğim buraya. İşte Barbar'ın benzersiz öğeleri, işte Druid'in benzersiz öğeleri, işte item güncellemeleri falan onlar var full. Hani bunları ben girmeyeceğim çünkü girersem çok uzun bir video olur. Ben bu aşağıya linki bırakırım. Siz hangi karakteri oynuyorsanız, hangi karakterin main'iyseniz ona göre direkt bakarsınız. Çünkü bu işe girersek çıkamayız arkadaşlar. O yüzden uzun bir video olsun istemiyorum. Buraya kadar full item işte güncellemeler falan var. Burada bakiye güncellemeleri. Burayı okurum. Çünkü bura genel olarak tüm karakterleri alakadar ettiği için burayı okuyacağım. Sürgün Lord'un tılsımı. Sürgün Lord'un tılsımını biliyorsunuz. Kelebek gibi bir tılsım. Kolye. Ee, Önceki hasarı 80-120'den 20-60'a düşürülmüş ve garanti kritik vuruş siteyi 300'den 275'e düşürülmüş. Arkadaşlar bu kolye artık cici olmuş, onu söyleyeyim sizlere. Hasarı bayağı düşürmüşler. Yapacak bir şey yok. En üzüldüğüm şeylerden birisi ise Tibalt arkadaşlar. Tibalt'ın durdurulmazken hasar artışı 20-40'dan 10 ve 20'ye düşürülmüş. Ve durdurulmaz olduktan sonraki süresi 1 saniye uzatmışlar. Tibalt'ımız maalesef gitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Jilekli plaka bu işte diken veren zırh. Düşman size vurdukça hasar alıyor arkadaşlar. Bunu güncellemişler. Bir de ekstra zaten bunlar aspekt falan. Aspektleri de şöyle bir şey var. Sersemletme şansı 8'den 10'a çıkarılmış ve hasarı artıyor. Yani genel olarak aspektlerde şöyle diyeyim, sersemletme şansı olup hasarı yükselten aspektler olarak güncelleme gelmiş. Yani sezon 4'te sersemletme build'leri daha çok hasar vuracak, onu söyleyeyim sizlere. Bu çeşitli işte genel olarak düzeltme vesaire. Onlardan bahsetmişler. Yetenek, şurası Barbar'a geliyor artık arkadaşlar. Şurası şey. Burası Barbar. Evet. Barbar için genel olarak şöyle diyeyim arkadaşlar. Ben okudum hepsini. Şimdi Barbar'da bazı yetenekler genel olarak düşürülmüş. Onu söyleyeyim. İşte hiddet oranları azaltılmış. Şiddetli parçalanmanın hasarı yükseltilmiş. Ondan sonra kadimlerin çağrısının hasarı yükseltilmiş. Ondan sonra yırtılma garanti olarak overpower hasarı veriyormuş. Tekme atmak yeteneğinin işte 3 metreye kadar çıkartılmış menzili ekstradan duvara çarptığında %70'den %105 hasara çıkartılmış. Yani şurada kadınların çağrısı, tekme atma yeteneği ve şutlar şiddetli parçalanma buff gelmiş arkadaşlar bunlara. Güç vuruşu keza öyle. Ondan sonra dizginsiz öfke düşürülmüş. Silah uzmanlıkları işte bunlarda da çok pardon. İşte savunması 250 balta savunmasızlığı işte 15'ten 10'a düşürtülmüş hasarı. Genel olarak Barbar'ın yarı yarıya hasarı yükseltilmiş bazı yeteneklerde. Diğer yeteneklerde ise hasarı düşmüş arkadaşlar. Genel olarak Barbar'ı böyle yapmışlar. Zaten buff gelen yetenekleri ben size söyledim. Diğerleri de genel olarak nerflü. Mesela bu nerf.
Öyle düşürmüşler. Barbar'ın genel durumu bu. Ekstradan Druid, ya şöyle diyeyim sizlere arkadaşlar, hani hepsini tek tek okumayayım. Barbar bazı yetenekleri buff gelmiş, bazı yetenekleri nerflenmiş. Druid, büyücü, necromancer ve rogue'un her şeyine buff gelmiş. Onu söyleyeyim. Yani biraz daha dengelemişler diyebiliriz çarları, karakterleri. Ama Barbar bence hala güçlü. Çünkü Barbar, yani Barbar'ın temel karakter sınıfı aşırı güç üzerine dayalı bir karakter. Ondan dolayı yüksek hasarlar hala çıkarır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İşte Druid'de ise yine full buff. Necromancer'da full buff. İşte ondan sonra Rogue'da büyücüde full buff. Hani bunların önemli olan şeyleri şunu söyleyeyim sizlere. Hangi boyutlara gidileceğini söyleyeyim. Ee, Necromancer'da minyon build'i, minyon boyutlarına fena buff gelmiş. Necromancer'da onu söyleyeyim. Rogue'da hızlı atış ve flurry. Büyücüde ise Frozen. Frozen build'i bayağı OP olacak. Yeni item ile beraber. Druid'de ise hani Druid'i ben pek oynayan birisi değilim. Druid'de genel olarak zaten hepsine buff gelmiş. Sürü lideri işte sıfırlama şansı 20'den 25'e çıkmış. Bu buff mı nerf mü bilmiyorum. Ruh yenilemesi 10'dan 20'ye çıkmış. Kritik iyileşmesi 3'ten 5'e çıkmış. İşte yetenekler, pençe yeteneğin hasarı artmış, tokmak yeteneğin hasarı artmış. Azgın ufalama, işte sersemletme süresi artmış, parçalanın hasarı artmış. Hani genel olarak tüm yeteneklerin hasarı artmış arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Barbar'da ise Tornado build'i zaten, onu da biliyorsunuzdur. Karakterler böyle. Genel olarak hepsi güçlü, hepsi hasar olarak sizi tatmin eder. Sadece oynanış zevkinize kalmış. Necromancer minyon build'i yapacaksınız sezon 4'te eğer Necromancer oynuyorsanız. Rogue'da Flurry veya hızlı atış. Büyücüde Frozen. E, Druid'de zaten saydığım yetenekler. Barbar'da ise Tornado falan yapılıyor. Bir de şu hançer değil de kanca var ya, bir kanca atıyor, zincir atıyor yerlere. O build'i de yapabilirsiniz. O da bayağı OP. Barbar'da. Şimdi geldik. Burası ne? Burası büyücü mü? Benzersiz söyler. Rogue'un işte Kartal Boynuz'un hasarı yükseltilmiş. Skyhunter'ın hasarı yükseltilmiş. Rogue'un itemleri de öyle bir buff gelmiş. Unique itemlerine. Onlara da gelmesi lazımdı çünkü kullanılmıyordu. Skyhunter şey. İksir güncellemeleri gelmiş. İşte soğuk direnci %20, maksimum soğuk direnci %4 atmış. İksirler de aynı şekilde buff gelmiş arkadaşlar. Yeni iksirlerimiz var. Yeni iksirlerde ise bir düşman öldükten sonra o düşmanın cesedinden kutsal oklar ateşlenir ve kazanan deneyimi %6 arttırır. Güzel bir iksir. Bir de momentum iksiri var. Hareket hızı veriyor işte. Aynı deneyimini arttırıyor. Kullanıcı arayüzleri var. Ondan sonra ekstradan kabus zindanları güncellenmiş. Her sezondaki gibi güncellenir. Bu kabus zindanlarının mantığını şöyle anlatayım. Yeni başlayan arkadaşlara söylüyorum. Şimdi kabus zindanların e, bazı zindanlar var. Gerçekten slot, mob, ondan sonra düşen itemler konusunda verdiği XP konusunda olsun. Bayağı avantajlı kabus zindanları arkadaşlar bunlar. Onlar zaten S tier, işte ondan sonra ona göre sıralanıyor. O yüzden güncel kabus zindanlarını takip edin. Ona göre en iyi zindan hangisi ise gidin onun mührünü üretin ve o şekilde daha hızlı level kasabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Burası zaten hata düzeltmeleri, aşağısı full öyle. Şimdi burada da bir çeşitli düzenlemeler var. Burayı şöyle önemli olanları söyleyeyim sizlere. Şurası. Dünya 2, 3 ve 4'ün bonus deneyimi artmış arkadaşlar. Level kasma sorunu yaşayan arkadaşlara buradan duyurulur. Dünya seviyesi 1 değişmedi. XP'si. Dünya seviyesi 2 %20'den %50'ye çıkartılmış. Dünya seviyesi 3 %100'den %150'ye çıkartılmış.
Dünya seviyesi %200'den %250'ye çıkartılmış arkadaşlar. Size tavsiyem Dünya Akademisi 2'de oynayın. Güzel X vesaire alırsınız. Bir de Helltite'a gittiniz mi? Tamam, hızlıca level kasarsınız. Ekstradan işte kabus zindanlarının içinde kalmadığınız zaman 2 dakika sonra kabus zindanı sıfırlanıyor. İşte sandıklardan artık ek olarak obol düşüyor. Obol şey olması lazım. Bu artı basma malzememiz. Dünya boss sağlığı dünya seviyesi 3 ve 4 için büyük ölçüde arttırılmış. Arttırılsın çünkü 200. seviye bosslarımız var. Mırıldan obolların maksimum kapasitesi 200'den 2500'e çıkartılmış. 2000'den 2500'e çıkartılmış. Oyuncular artık saç stillerini Galdrop'ta değiştirebileceklermiş. Güncelleme genel olarak böyle arkadaşlar. Ben size kısa ve özet bir şekilde anlattım. 15 dakika olmuş. Yani en fazla bir şekilde anlattım. Çünkü çok güncelleme var. Genel olarak böyle karakter güncellemelerinden bahsettim. Hepsine buff gelmiş. Hepsine e, buff gelmiş. Barbar hariç. Barbar da zaten bayağı güçlü. Ekstradan önemli şeyleri söyledim ve bir de glifler. Arkadaşlar gliflerin genel olarak hepsine buff gelmiş. Gliflerin hepsine. Yani her karakterin Barbar hariç. Barbarı bak mesela bu düşürtülmüş. Aşırı güç hasarı 30'dan 20'ye düşürtülmüş. Barbar hariç geri kalan karakterlerin griflerine buff gelmiş arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Hani gliflerde de bayağı güncelleme var. Ben bu site linkini aşağıya bırakırım. Siz de rahat bir şekilde bakarsınız hangi karakter hangi şeyi oynarsanız oynuyorsanız artık. Karakter olarak dediğim gibi sezon 4'te hangisi hoşunuza gidiyorsa onu açın. Pişman olmazsınız çünkü hepsi buff'lı. Nerf'lü olan bir şey yok. Ondan dolayı da kafanız rahat olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bu arada arkadaşlar PTR kapalı. Hani bunu çoğu kişi soruyor. PTR açık değil, PTR kapalı. 14 Mayıs'ta sezon 4 gelecek. Tamam. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok çok dikkat edin. Hoşça kalın. Bir de videomu beğenirseniz sevinirim.